Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hedef gerçekleşen karşılaştırma grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırlamış olduğum örnek çalışmada 2023 yılı aylık bazda hedef değerlerini yine aylık bazda gerçekleşen değerlerle karşılaştırdım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şuradaki değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri. İlk iş olarak şuraya geliyorum ve başlangıç değeri diyorum. Shift eşittir hedef değeri alıyorum, aşağı çektiriyorum. Yan tarafa fark yazacağım. Shift eşittir gerçekleşen eksi hedef değer diyorum. Buradan ekleye gidiyorum ve şuradan çizgi grafiği seçiyorum. Şunu. Grafiğimi biraz büyüteceğim. Daha sonra şuna geliyorum. Sağ klik, ekseni biçimlendir. Şunu 300 diyorum. Şunu da 1500 diyorum. Başlangıç değerimi seçiyorum buradan. Sağ klik, seri grafik türünü değiştir. Şuradan alan grafiğini seçeceğim. Şunu. Aynı şekilde farkta da alan grafiğini seçiyorum. Tamam diyorum. Şunu kapatıyorum. Şunu çift tıklıyorum. Dolguyu yok diyorum burada. Şimdi buradayken görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğimizi seçelim. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Grafiğimi seçiyorum. Şu hedef olanı. Veri serisini biçimlendir. Bunu kırmızı yapacağım çizgisini. Ve biraz kalın yapacağım. 2,5. Bir alttakine geliyorum. Gerçekleşene. Yine düz çizgi. Bunu da yeşil yapacağım. Koyu yeşil. Bunu da 2,5 yapacağım. Şuna geliyorum. Resim veya doku dolgusu diyorum. Şuradan da şunu seçeceğim bu sefer. Kapatıyorum. Grafik başlığımı siliyorum. Şunları kalın yapıp biraz büyütüyorum. Ve bunları yukarı alacağım. Daha sonra şunları kalın yapıp büyütüyorum. Aynı şekilde bunları da. Şunu biraz daha büyütelim. Evet. Şunları silelim. Şu başlangıç değerini silelim. Farkı silelim. Bunlar kalsın. Şurayı gizleyelim. Veri seçten şu gizlenen yerleri gösterilmesini sağlayalım. Şu gerçekleşeni tekrar düzenleyelim. Çünkü yeşil görünmüyor çok fazla. Başka bir renk yapalım. Mor olsun. Şimdi veri etiketlerini ekleyelim. Bunları seçelim. Tabi şunları kaldıracağız. Sadece şunlara ait olanları tutacağız. Şunları sileceğiz. Şunları da siliyorum. Şunun veri etiketlerine geliyorum. Bunları üste alıyorum. Şuradan kalın yapacağım. Ve biraz büyüteceğim. Aynı şekilde bunları da kalın yapıp büyütüyorum. Ve bunları da alta alıyorum. Şimdi şuraya geliyorum. Grafimizin çalışma mantığını görmek açısından Shift eşittir rastgele arada diyorum. 500'den 600'e kadar diyorum. Enter. Aşağıya da Shift eşittir şurası artı rastgele arada 1'den 100'e kadar diyorum. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl D. Şuraya geliyorum. Ctrl R. Ama burasını 400'den 600'e kadar diyorum. Yine Ctrl R. Aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl D. Formüller şimdi hesapla. Burasını kümülatif toplam almamın sebebi gerçekleşen değerin hedef değere göre nerede ve ne zaman saptığını görmek için. Örnek veriyorum. Mesela şurada ilk sapma şurada gerçekleşiyor. Mayıs ayında. Gerçekleşen değer kümülatifte hedef değeri geçiyor.
Daha sonra şurada bir yerde Ağustos'tan sonra tekrardan bir çakışma yaşanıyor. Belli bir süre böyle devam ediyor. Ama Eylül'den sonra Ekim ayı gibi gerçekleşen değer hedef değeri geçiyor. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.